Bir adam düşünün, kolu yok. Yerine kendi elleriyle öldürdüğü bir orktan söktüğü dev bir pençe var. Gözü yok. Yerinde kırmızı kor gibi parlayan ölümcül bir lens var. Kafatası kırık, kemikleri paramparça olmuş, robotik bir iskeletle bir arada tutuluyor. Ve bu adam bütün bunlara rağmen 10 yıllar boyunca defalarca öldü ilan edilip her seferinde geri döndü. Orklar bile ona isim taktılar. Öldürülemeyen adam. Biliyor muydunuz imparatorluğun sayısız kahramanı arasında bir tanesi var ki ne bir Primarch ne bir Space Marine. Sadece ölümlü bir insan olduğu halde efsaneler arasına adını çoktan yazdırdı. Bugün sizlere onu, bütün hayatını, bütün yaralarını, bütün geri dönüşlerini anlatacağım. Komiser Sebastian Yarrick, Old Baeley, Armageddon'ın kurtarıcısı. Bendeniz Engizitör, tanrıların ve iblislerin hüküm sürdüğü bir evrende bir ölümlünün nasıl efsane olduğunu anlatacağım size bu sefer. Ama bu hikayenin en tuhaf kısmı şu. En büyük düşmanı onu öldürme fırsatını eline geçirdiğinde öldürmeyi reddetti. Neden? Ona da geleceğiz. O halde başlayalım. Her efsanenin bir başlangıcı vardır ve Yarick'inki hiç de görkemli değildi. Doğduğunda adı Yarick bile değildi. Sebastian Warden olarak biliniyor. Taos 3 adlı bir gezegende dünyaya geldi ve daha 7 yaşındayken yetim kaldı. Onu büyüten anne tarafından dedesiydi. Emekli bir Astra Militarum çavuşu. Bu yaşlı asker küçük Sebastian'a sert mi sert, acımasız bir disiplinle tek bir şey öğretti. Hayatta kalmayı. Nasıl dövüşülür, nasıl tuzak kurulur, nasıl saklanılır. Ve bu dersler boşa gitmedi. Çünkü çok geçmeden Sebastian'ın dünyası orkların istilasına uğradı. Küçük bir çocuk düşünün. Yalnız, ailesiz, koca bir yeşil dalganın ortasında. Ama Sebastian hayatta kaldı bir şekilde. Tek başına. Dedesinin öğrettiği her tuzağı kurdu. Her Gretchen'i öldürdü ve o istiladan sağ çıktı. İşte Yarick'in bütün hayatını tamamlayacak o özellik daha çocukken kendini gösterdi. Ne olursa olsun hayatta kalma. Savaş sona erdiğinde tek başına harabelerde hayatta kalmaya çalışırken bölgeye konuşturulan bir Astra Militarum bölüğü tarafından bulunan genç Sebastian, kimsesiz olduğundan Schola Progenium yani Imperium'un sahipsiz yetimleri alıp birer komiser olarak yetiştirdiği okula gönderildi. Hem de onu yetiştiren sert Astra Militarum Gazi dedesinin soyadını alır. Onun adı artık Sebastian Yarrick oldu. Gençliğinde bir şey daha yaptı ki bu onu bütün savaş tarihinin en tuhaf uzmanlarından biri haline getirecekti. Esir aldığı bir ork akıncısından orkların dilini öğrendi. Düşünsenize genç bir çocuk düşmanın nasıl düşündüğünü, onun nasıl konuştuğunu öğrenmeye karar veriyor. O an bunun ne işe yarayacağını kimse bilmiyordu ama yıllar sonra bu tuhaf merak koca bir gezegenin kaderini değiştirecek. Uzun, saygın bir kariyer boyunca Yarrick sayısız cephede savaştı. İmparatora sarsılmaz sadakatiyle ün saldı ve sonunda Astra Militarum'un ön cephelerinde yer almasına rağmen hayatta kalarak yaşlandı ve emekli olacağı gün geldi çattı. Ama kader Yarrick için sıradan bir emeklilik planlamamıştı. Onu bekleyen şey bir emeklilik değil, bir efsaneydi. Ve o efsane tam da emekli olacağı gün başladı. 41. bin yılın 941. yılı. Tam da Yarrick'in emekli olacağı gün gökyüzü yarıldı ve Gazkulmak Uruk-Thraka'nın büyük vağı Armageddon üzerine çöktü. Armageddon videomu izleyenler bu savaşı hatırlayacaktır. Ama bugün buraya Yarrick gözünden bakacağız. Yarrick orkların dilini ve zihniyetini herkesten iyi bildiği için tehlikenin boyutunu anında kavradı. Gezegenin astropatlarından derhal bir yardım çağrısı göndermelerini istedi ama gezegenin beceriksiz ve bencil valisi Hermann von Straub, Armageddon kendi başının çaresine bakar diyerek bu çağrıyı engellemeye çalıştı ve Yarrick'i kendi otoritesine meydan okuduğu için ceza olarak Hades Hive'a sürgün etti. İşte tarihin en büyük ironilerinden biri de burada saklı. Von Straub, Yarrick'i cezalandırmak isterken farkında olmadan onun efsanesini doğuracağı yere gönderdi. Hades Hive'da Yarrick savunmayı üstlendi ve orada gösterdiği liderlik tarihe geçti. O kuşatmanın en karanlık günlerinde bile korkaklık suçlamasıyla tek bir asker bile infaz edilmedi. Düşünün, açlık, umutsuzluk, sayısızca ezici düşman ve yine de askerler kaçmadı. Çünkü Yarrick'in kendisi hiç kaçmadı. Her zaman en ön safta askerleriyle omuz omuza savaştı, onlara örneğiyle liderlik etti. Ve sonra Yarrick'i Yarrick yapan o meşhur an geldi. Gazkul'un en önemli komutanlarından dev cüsseli Warboss Ugulhard bizzat Yarrick'in mevzisine yürüdü ve onu teke tek düelloya tuttu. Ugulhard'ın Power Claw'ı yani pençesi
bir şimşek gibi indi ve Yarek'in sağ kolunu dirsekten kopardı. Sıradan bir insan bu yarayla anında ölürdü ya da en iyi ihtimalle savaş dışında kalırdı ama Yarek sıradan bir insan değildi. Acıyı yutkunarak kılıcını kaptı ve tek bir darbeyle Ugulhard'ın kafasını gövdesinden ayırdı. Sonra da kanlar içinde o devasa Power Claw'u ork liderinin cansız bedeninden söküp havaya kaldırdı herkesin görmesi için. Bu görüntü orkları dehşete düşürürken savunmadaki İmperium askerlerine öyle bir cesaret aşıladı ki hepsi bir anda ileri atıldı. Ve Yarek ancak ork saldırısı tamamen püskürtüldükten sonra kendine kan kaybından bayılmak için müsaade buyurdu. İşte Yarek'in o meşhur Power Claw'nun doğuşu böyle. Bir yenilgi anını kendi imzasına dönüştürmüştü. Savaşın geri kalanında Blood Angels, Ultramarines ve Salamanders gibi Space Marine chapter'ları yardıma yetişti, Ghazghkull'un ordularını bozguna uğrattı ve Warboss'ı gezegenden çekilmek zorunda bıraktı. İkinci Armageddon Savaşı bu şekilde sona erdi ama Yarek artık eskisi gibi değildi ve kaybettiği tek şey kolu değildi. Az sonra kaybedeceği bir şey daha vardı ve o kaybı bir silah çevirmesi onu bir efsaneye dönüştürecekti. Savaş sonrasında Yarek sökülen o Power Claw'ı kendi koluna özel olarak monte ettirdi. Tek bir darbeyle öldürebilecek kadar güçlü, kalıcı bir silaha dönüştürdü. Bir süre sonra bir çatışmada gözünü de kaybetti ve burada Yarek'in asıl dehası ortaya çıktı. Gözünü sıradan göze batmayan bir biyonikle değiştirmedi Yarek. Bunun yerine lazer ışını fırlatabilen, yani silah olarak kullanılabilen, gözle görünür şekilde parlayan bir biyonik göz taktırdı Bale'a. Neden mi? İşte burada Yarek'in psikolojik harp dehası ve orkların zihnini nasıl çözdüğünü anlıyoruz. Yarek savaşın gürültüsünde orklardan bir şey duymuştu, bir söylenti. Yarek'in tek bakışla öldürebileceğine dair bir batıl inanç. Onda şeytan gözü olduğuna inanıyorlar ve kendi aralarında ona Bael'Eye yani kem göz adını takıyorlardı. Ve Yarek düşmanın zihniyetini herkesten iyi bildiği için bu batıl inancın üzerine gitti, onu körükledi. Orklar güce ve batıl inanca saygı duyarlar. Yarek ikisini de kendi silahı haline çevirdi böylece. İşte bu Yarek'in sıradan bir savaşçıdan ayrılan en büyük özelliği. O sadece cesur ya da kudretli değil de düşmanın zihnini okuyabilen bir stratejisti. Ve bu strateji ustalığı onu bir sonraki adımda tam anlamıyla düşmanın eline düşürecekti. Çünkü avcı avını fazla yakından takip edecekti. İkinci ve üçüncü Armageddon savaşları arasında Yarek emekliye geçmek yerine ömrünü tek bir amaca adadı. Ghazghkull'u avlamak. Ve bu takıntı onu ezeli düşmanın izini sürerek Golgotha adlı uzak bir gezegene götürdü. Ama Yarek'in bilmediği bir şey vardı. Ghazghkull Golgotha'ya rastgele gitmemişti. Kaynak bakımından zengin bu dünyayı ele geçirip onu devasa bir savaş fabrikasına çevirmeyi planlıyordu ki bir sonraki Va'nın yakıtını böyle üretecekti. Dahası bu sırada Nazreg adlı başka bir Warboss'la irtifak kurmuştu Ghazghkull ve karşılığında meşhur teleporta ışınlanma teknolojisinin sırlarını elde etmişti. Yani Yarek'in yaralı av sandığı düşman aslında hazırlıklı, planlı ve 2. Armageddon Savaşı'nda yenilgiye uğrattığından daha güçlü bir Warboss'tı. Ve Yarek avını yakalama hırsıyla aceleci davrandı. Ghazghkull Golgotha'nın gezegen savunmasını zaten kolayca ezip geçmişti. Yarek'in kuvvetleri yetiştiğinde Warboss onları da darmadağın etti. Battle of Golgotha yani Golgotha Savaşı Yarek için tam bir felaketle sonuçlandı. Ordusu dağıtıldı ve daha da kötüsü komiserin kendisi canlı ele geçirildi. 10 yıllardır Ghazghkull'un peşinde koşan adam şimdi onun avucuna düşmüştü. Ve işte burada bütün Yarek sagasının en çarpıcı, en açıklanamaz anı yaşandı. Ghazghkull ezeli düşmanını haftalarca işkenceye tabi tuttu. Bir Warboss için bu düşünülebilecek en büyük zaferdi. Yıllardır onu utandıran, planlarını bozan, askerlerine korku salan o inatçı ihtiyar artık onun elindeydi. Tek bir hareketle onu sonsuza dek susturabilirdi ve Ghazghkull bunu yapmadı. Warboss Yarek'i serbest bıraktı. Sebebi ise tam bir orka yakışacak kadar basit ve o kadar da ürkütücüydü. Yarek'i öldürmek çoktan planladığı yeni kavgayı mahvederdi. Yani Ghazghkull komiseri bir düşman olarak değil, bir eğlence kaynağı olarak görüyordu. Onu öldürmek en sevdiği oyuncağı kırmak gibi olurdu. Bir insanın bir orktan alabileceği en büyük hakaret ve aynı zamanda en büyük iltifat tek bir jestte böylece birleşmişti. Sen benim için öldürülemeyecek kadar eğlencelisin diyordu Ghazghkull. Yarek ise elbette bu esareti kabullenecek bir adam değildi. Ghazghkull'un kampında kendisiyle birlikte tutsak edilen köleleri örgütledi ve bir isyan başlattı. O kargaşanın içinde ezeli düşmanının pençesinden sıyrılıp kaçmayı başardı. Ve tahmin edin ne yaptı? Kaçar kaçmaz doğruca savaşa geri döndü. Çünkü Yarek için teslimiyet diye bir şey yoktu. Ne bir ork zindanında ne de başka bir yerde. Ama bu merhamet anı
Havada bir soru bıraktı. Onlarca yıldır cevaplanamayan bir soru. Gazkul gerçekten sadece eğlence olsun diye mi bıraktı Yarek'i? Yoksa bu çok daha karanlık, çok daha hesaplı bir şeyin ilk işareti miydi? Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun, çünkü Golgota'da başlayan bu tuhaf ilişki çok daha kanlı bir yerde tekrar karşımıza çıkacak. Gazkul'un o eğlenceli kavga dediği şey aslında verilmiş bir söz demekti ve orklar sözlerini tutarlar. Golgota'dan tam 57 yıl sonra günü gününe 2. Savaşın başladığı günün yıl dönümünde Gazkul sözünü tuttu ve Armageddon'a geri döndü. Ama bu sefer çok daha büyük, çok daha iyi silahlanmış ve çok daha organize bir vağın başında. Golgota'dan topladığı o devasa güçle. Yarick de artık iyice yaşlanmış olsa da emekliliğini bir kez daha rafa kaldırıp savunmayı üstlendi. Armageddon videomda bu savaşın Hel's kuşatmasını, Von Straub'un ihanetini, Season of Fire'ın savaşı nasıl bitirdiğini detaylıca anlatmıştım. O yüzden burada tekrara düşmeyeceğim ve eğer Armageddon videomu halen izlemediyseniz üst köşedeki bağlantıdan bunu yapabilirsiniz. Ama şunu vurgulamam lazım. Bütün bu savaş boyunca hiç kimse Gazkul'un o çarpık, deli zihnini Yarick kadar iyi okuyamadı. Warboss'ın en olmadık planlarını bile önceden sezip karşılık ver diyerek bir savaş meydanında bağıran bir Space Marine'i tek bir bakışıyla bile susturduğu anlatılır Yarick'in. Bir ölümlünün zırhlı bir süper askeri sözle değil, sadece iradeyle susturması. Bir düşünün. Üçüncü savaş nihayet bir çıkmaza saplanıp bittiğinde Gazkul elindeki güçle geri çekildi. Ama bu sefer Yarick düşmanını serbest bırakmaya hiç niyetli değildi. Golgota'da ona gösterilen merhametin borcunu artık kanla ödemek istiyordu Yarick. Ve bu intikam arzusu onu galaksinin öbür ucuna sürükleyecek ikinci bir hava çıkardı. Black Templars'ın lideri High Marshal Helbrecht, Gazkul'u galaksinin öbür ucuna kadar kovalayıp yok etmek üzere büyük bir yemin etti ve Yarick kendi seçme askerleriyle bu sefere katıldı. İşte burada Yarick'in başka bir efsanevi yanını anmam gerekiyor. Kendi kişisel Baneblade tankı. Fortress of Arrogance adlı bu devasa süper tank, Yarick'in savaş meydanındaki hareketli kalesiydi. Bir insanın komuta edebileceği Astra Militarum'un göz bebeği ve en yıkıcı silahlarından biri. Bu av aylarca sektörden sektöre devam etti. Gazkul önlerinde tuhaf, imparatorluk kehanet araçlarının bile anlam veremediği bir cihaz inşa ediyordu bu arada. Ve sonunda Philo, Warboss'ın ordusunu Ikaria adlı bir gezegende yakaladı. Ama vardıklarını gördükleri gezegenin kendisinin, Gazkul'un o çılgın makinesinin gücüyle çatlayıp bükülmekte olduğuydu. Gökyüzünü yeşil şimşeklerle yaran dağ gibi bir hurda yığını. Ve o cehennemin ortasında Yarick'in yıllardır beklediği an nihayet gelmişti. Ezeli düşmanıyla tekrar yüz yüze. İşte geldik Yarick'in en dramatik anına. Gazkul, savaşan orduların ortasında bir kayalık üzerinde sıkışmış haldeydi. Yarick, harap donanmadan oluşan küçük filosunu içlerinde tek bir Fenris kruvazörü de olmak üzere toplayıp doğrudan ork filosunun göbeğine daldı. Gazkul'un doğrudan üzerinde tecrübeli gazilerden oluşan vurucu bir güçle beraber indi. Koca orduları yok edebilecek güçte bir bombardıman Gazkul'un tepesine indi ve onu bir duman bulutuna gömdü. Warboss yaralı ama yılmadan kükremeye ve savaşmaya devam etti. Space Walls'un çağırdığı bir fırtına donu büyüsü Gazkul'u yere çaktı ama Gazkul bir anda üzerlerine atlayıp o büyüyü parçaladı. Yarick ezeli düşmanını karşılamak için ayağa kalktı ve dev Power Claw'ını savurarak Gazkul'un göğsüne keskin bir darbe indirdi. Ama Gazkul çok daha kötüsünü atlatmıştı. Warboss komiseri demir pençesiyle yakalayıp kemiklerini kuru dallar gibi kırarak onu havaya kaldırdı. Yarick buna karşılık devasa bir kafa vuruşuyla Gazkul'un yüzünü kana boyadı. Gazkul Yarick'i yere çaldı ve zırhlı çizmesini kaldırıp kafatasını ezmeye hazırlandı. Yarick'in hikayesinin sonu tam bu anda geliyordu ama Gazkul o son darbeyi yine indirmedi. Sinsi bir sırıtışla geri çekildi ve gezegen can çekişirken oradan uzaklaştı. Yarick orada parçalanmış ama boyun eğmemiş bir halde yatarken Gazkul bir kez daha avının hayatını bağışlamıştı. İşte Golgota'da havada bıraktığım o soru şimdi daha ürkütücü bir şekilde tekrar geri dönüyor. Bu bir merhamet miydi yoksa çok daha derin bir şey mi? Kimse tam olarak bilmiyor. Yarick, Space Wolves tarafından oradan apar topar kaçırıldı. İmparatorluğun geri kalanına ise başka bir haber ulaştı. Yarick'in filosu komiserin öldüğünü rapor etti. Ve zamanla Terra'da kayıp ruhlar çanı onun için çaldı. Ama bir efsanenin ölümü çoğu zaman en büyük dönüşünün de başlangıcıdır. İşin garibi ise şu, İmparatorluk Yarick'in gerçekten öldüğünü hiçbir zaman tam olarak emin olamadı. Onun kemikleri, kutsal emanetleri diye galaksinin dört bir yanına sahte yadigarlar ortaya çıktı. Kimileri bundan para kazandı. Söylentiler kontrolden çıktı. Kimi onun bir aziz olarak arşa erdiğini, kimi Terra'nın en yüksek lordları arasına katıldığını iddia etti. Yarick ölmüşken bile efsaneye adeta kendi kültüne dönüştü. Gerçek ise çok daha az gösterişli ama çok daha inatçıydı.
Yarek bir Space Wolf savaş kruvazörünün revirinde yatıyordu. Ölümü bir kez daha atlatmıştı ama bir daha artık eskisi gibi asla olamayacaktı. Kafatası yeniden inşa edilmiş, sonsuza dek sızlayan bir hal almıştı. Kırık uzuvları bir sibernetik iskeletle beslenir olmuştu. Yıllarca gözden uzak, sessizce iyileşmeye koydu kendini Yarek. Ve dünya onu unutmaya başladığında tam bir hayalet olup olmadığı tartışılırken kader onu bir kez daha sahneye çağırdı. İşte şimdi geldik en güncel, en taze kısmı. Çünkü Yarek'in hikayesi burada bitmiyor. Tam tersine yeniden başlıyor. 11. edisyonla beraber Armageddon, Return of Yarek adıyla duyurulan yeni bir çağ açıldı ve lore şöyle anlatıyor. O kafatası maskeli Space Wolves rahibi iyileşmekte olan Yarek'e bir gün şunu söyledi. Armageddon'da ona hala ihtiyaç var. Ve böylece yıllar süren bir sessizlikten sonra Old Baelai bir kez daha savaştan başka hiçbir şey bilmeyen o lanetli gezegene doğru yola çıktı. Tek soru şuydu. Zamanında yetişebilecekler miydi? Yoksa Vazdaka Godsmack'in speed vağı gezegeni onlar varamadan kasıp kavuracak mıydı? İşte bir gün sizler İmparatorluğun imanlı tebaası bu videoyu izlerken Yarek gerçekten Armageddon'a yetişti ve geri döndü. Yeni bir minyatürle, yeni bir animasyonla Power Claw havada, Bael Eye hala parlarken, Stonebolter'ı hala elinde. Yıllarca süren acaba öldü mü spekülasyonu sonunda böyle noktalandı. Hayır, ölmedi. Old Baelhay bir kez daha hattı tutmaya geldi. Peki bütün bunların ardından şunu sormak lazım. Yarek'i bu kadar ikonik yapan nedir? Çünkü o bir Primarch değil, zırhlı bir dev de değil. O sadece, ki artık sadece diyebilir miyiz bilmiyorum, ölümlü bir insan. Cevap onun dayanıklılığında saklı. 41. bin yılın diğer kahramanları parlak bir alevle yanıp sönüyor ve ölüyor. Yarek ise düşmeyi reddediyor. Bir elini kaybetti, bir gözünü kaybetti. Hayatını neredeyse defalarca kaybetti ve her seferinde daha da sertleşerek, daha da ikonik bir halde cepheye geri döndü. Ve onun mirası bir düşmanla iç içe geçmiş durumda. Yarek ile Ghazghkull birbirini kovalayan ama aynı zamanda yücelten bir çift. Kırılmaz adam ve durdurulamaz peygamber. Her biri diğerinin varlığıyla daha da büyüyor. Ezeli düşmanlık ama ebedi dostluk olarak da adlandırabileceğimiz bu husumet 3 tam savaşı şimdi de dördüncüsünü şekillendiriyor. Ve orkların bizzat kendisinin Yarek'i efsaneleştirmesi, ondan hem korkup hem onu onurlandırmaları, onun neye dönüştüğünün en büyük ölçüsü aslında. Sadece imparatorluğun bir kahramanı değil, onu yok etmeye gelen her şey için bile bir efsane. İşte size Komiser Sebastian Yarek, namı diğer Old Baelai'nin tam hikayesi. Yetim bir çocuktan orkların dilini öğrenen hırslı bir gence, bir sürgün cezasından doğan bir efsaneye, bir kolun bedeniyle kazanılan bir silaha, bir düşmanın anlaşılmaz merhametiyle 2 kez bağışlanan bir hayata ve yıllar süren bir ölümden sonra bugün yeniden Armageddon'ın küllerinde dikilen bir adama. 2026'da Old Baelai bir kez daha Armageddon'da duruyor, pençesi yeşil dalgaya karşı havada. Daha önce de buradaydı. Daha önce de neredeyse her şeyini kaybetti, hala burada ve her zamanki gibi düşmeyi reddediyor. Şimdi size en başta havada bıraktığım o soruyu tekrar soruyorum. Sizce Ghazghkull Yarek'i 2 kez hem Golgotha'da hem Ikaria'da gerçekten sadece onunla savaşmaya devam etmek için mi bağışladı, yoksa bu bir Warboss'ın bile kelimelere dökemeyeceği kadar karanlık, çok daha stratejik bir hesabın parçası mıydı? Yorumlarda tartışalım. Cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum. En keskin yorumu da sabitleyeceğim. Eğer bir ölümlünün bütün o tanrılar ve canavarlar arasında sırf inadıyla efsaneleştiği bu hikaye size dokunduysa bu videoyu beğenmek Yarek'in tek bir bakışı kadar zahmetsiz, yorum yazmak onun Power Claw'u kadar kuvvetli, paylaşmak ise Baelai'nin ışığı kadar uzağa taşır. Üçünü de yaparsanız Engizitoryal çeteme resmen katılmış olursunuz. Kanala henüz abone ya da üye olmadıysanız o işi de Yarek'in inadının yarısı kadar bir kararlılıkla şimdiden halledin derim. Neticede bir sonraki vağa ne zaman kapınıza dayanır belli olmaz. Bir sonraki sırda görüşmek üzere. İmparator korur.